Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere pratik tariflerimi paylaşmaya devam ediyorum. Tavada ıslak kek yapıyoruz. Tavada ıslak kek olur mu demeyin. Mutlaka deneyin. O kadar lezzetli ve o kadar pratik bir tarif ki buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyorum. Daha sonra 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum. Hiç mikser kullanmadan tel çırpıcıyla elimle bu şekilde iyice çırpıyorum. Sadece 2 yumurtayla yapıyoruz ıslak kekimizi. Normalde tepside yaptığımızda 4 ila 5 tane kullanıyoruz. Bu tarifimizde sadece 2 yumurta bize yeterli geliyor. Gördüğünüz gibi bembeyaz köpük köpük oldu. Tam da istediğimiz kıvama geldi. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir çırpıyorum. Üzerine ununu ilave ediyorum. Öncesinde 1 su bardağı un ekledim. 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Dilerseniz 2 yemek kaşığı da kakao kullanabilirsiniz. Ben böyle bol çikolatalı kıvamda gözükmesi için 3 yemek kaşığı kullandım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ederek bütün bu kuru malzemelerimi eliyorum. Mutlaka unu eleyin arkadaşlar. Eğer elerseniz hem kekiniz daha güzel kabaracaktır hem de böyle pamuk gibi olacaktır. Mutlaka eleyerek yapın. Daha sonra tekrar çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Hiçbir topak kalmayıncaya kadar harcımızı çırpalım. Şöyle bakıyorum kıvamını da biraz daha un istiyor. Yarım su bardağından 1 parmak eksik un ekledim. 1 tane de portakalın kabuğunu rendeledim. Misler gibi koku veriyor. Mutlaka portakal kış mevsiminde kullanın. Çok güzel bir aroması var. Yine tekrar iyice çırpalım. Bu şekilde. Şöyle iyice çırptım. Gördüğünüz gibi artık kek harcım hazır ve kenarlarını şöyle temizliyorum. İnanın çok pratik bir tarif. Çok da güzel oluyor. Tavada yaptığımız halde gerçekten pamuk gibi, sünger gibi çok güzel bir ıslak kek oluyor arkadaşlar. Birkaç günü önce de revani yapmıştım. Aynı tavada revani. O da çok beğenildi. Tavada kek tariflerim var. Ara ara yukarıyı kartlarını bırakacağım. Onları da tıklayarak izleyebilirsiniz. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Tavayı tereyağıyla her yerini yağladım ve artık kek harcımı tavaya alıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Normal kek kıvamından bir tık koyu yapın. Çünkü tavada pişeceği için içi hamur kalmasın. Her tarafını temizliyorum kabın. Ve artık 1-2 kere şöyle yere vurarak kabarcıkların çıkmasını sağlıyorum. Daha sonra ocağı folyayla 2-3 kat folyayla örttüm. Tavayı ocağa alıyorum ve kısık ateşte kekimizi pişiriyoruz. En az 30 dakika kapağını hiçbir şekilde açmayın arkadaşlar. Ama altını lütfen kontrol edin. Çok yüksek ısıda olursa folyoda kullandığımız için ısıyı yaydığı için her tarafı çok fazla ısınır ve altı yanar. Lütfen dikkat edin. Eğer kapağınız benimki gibi delik varsa mutlaka o deliği de kapatın. Hiçbir şekilde kekiniz hava almasın. Biraz hızlı konuştum çünkü detaylarını kaçırmamanız için anlatmak için çok hızlı konuşmuşum. Arada da bazı kelimeler kaymış. Lütfen kusuruma bakmayın. Evet, kapağını açıyorum ve kontrol ediyoruz. Şöyle 35 dakika sonra ben kontrol ediyorum. Kısık ateşte yaptığım için içime sine sine bekledim. Çünkü içi de gayet güzel bir şekilde pişsin istiyorum. Şöyle kenarlarını oynattık gördüğünüz gibi. Şöyle elimle de kontrol ediyorum. Eğer parmaklarınızı yapışmıyorsa kekinizin üzeri olmuş demektir. Hafif içi şöyle 5 dakika kadar daha içinin pişmesini istiyorum.
Bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hiç ters çevirerek pişirmenize de gerek yok. Ama ben pişirmek istiyorum. Garantiye almak istiyorum kekimi. Şöyle ters çevirerek mutlaka ters çevirecek olduğunuz kapağınız bol yağlı olsun. Aksi takdirde çok aşırı yapışacaktır. Biraz önce de dediğim gibi hiçbir şekilde ters çevirmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gayet güzel pişiyor kekimiz. 5 dakika bekletiyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Fazla bekletmiyoruz arkadaşlarım. 5 dakika kadar bekletelim. Folyeyi kaldırdım. 5 dakika kadar bekletiyorum. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde pişmiş. Ve artık sosunu yapıyorum. Islak kekin sosu için 2 su bardağı süt alıyorum. 3-4 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bu tamamen sizin damak tadınıza göre. Çok şekerli seviyorsanız 4-5 yemek kaşığı ekleyin arkadaşlarım. Ama 3 yemek kaşığı da yeterli geliyor. 2 yemek kaşığı kakao ekledim. Ve birkaç damla da sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağını niçin ekliyoruz? Sosumuz daha böyle parlak parlak oluyor. Mutlaka birkaç damla sıvı yağ ekleyelim arkadaşlar. Sosu iyice çırpıyorum. Fazla pişirmiyoruz. Sadece bu kadar ısınması, kaynaması yeterlidir. Ocağın altını kapatıyorum. Sosumuzu ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Çok sıcak olmasın. Kekimiz soğuk olsun arkadaşlar. Böyle hafif ılık olsun kekimiz. Lütfen bunları unutmayın. Lütfen bu ayrıntıları kaçırmayın arkadaşlar. Kekimiz ılık, yani soğuğu yakın. Neredeyse soğuk olacak. Sosumuz da 7-8 dakika kadar dinlensin dışarıda. Daha sonra verin. Bir anda buluşturmayın. Aksi takdirde ıslak kekiniz parçalanır ve erir. Daha sonra üzerine şöyle pasta süslerim vardı. Çok az kalmış. Onu da üzerine serpiştirdim. Ben bir gün balkonda beklettim arkadaşlarım. Akşamdan yaptım. Sabah da servis ediyorum. Bir gün beklediği için bakın kıvamı çok güzel oldu. Şimdi artık servis edebiliriz. Bıçağı streçle kapladım. Tavaya çizmemesi için. Zaten çok fazla bastırmıyorum. Şöyle dilimliyorum. Videomu buraya kadar geldiyseniz, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bakar mısınız arkadaşlarım? Gerçekten çok güzel oldu. Hiç abartmıyorum. Püf noktalarını, detaylarını uyduğunuz sürece sizlerin de yaptığınız tarifleriniz çok güzel olacak. Lütfen verdiğim püf noktalarını uyun. Bir dilim daha alarak yakından göstermek istiyorum. Biraz sonra da iç dokusunu göstereceğim arkadaşlarım. İnanın böyle içi sünger gibi, hem sosunu çok güzel çekti hem hiç hamurlaşma yok. İnanın çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin. Eğer denerseniz de yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakın gayet yakından göstermek istiyorum. İçinin dokusunu görün. Sonra bana demeyin ki kekiniz hamur kaldı, kekiniz şöyle oldu, böyle oldu demeyin. Bakın arkadaşlar, yine tekrar yakın çekim göstermek istiyorum. Bol çikolata soslu harika bir ıslak kek tarifi verdim bugün sizlere. Pratik tariflerimi çok beğeniyorsunuz ve bu şekilde devam ediyorum. Umarım videomu beğenmişsiniz, sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.